Bakalım ne kadar zekisin? Zeka konusunda çok hassasız. Bu hassasiyet onun az olduğunu düşünmemizden. Yeterli olmadığını düşünüyoruz çünkü büyüdüğümüz çevrede, okulda, arkadaşlıkta, iş hayatında zekamız için fazla iltifat almıyoruz, değil mi? Emin ol, zekayı geliştiren bir ilaç olsa herkes bunu satın almak ister. Zekasının sorunlu, hasta olduğunu, zekasının iyileşmesi gerektiğini düşünen o kadar çok insan var ki. Evet, insanlar ortalıkta zeki değilim diyerek dolaşmıyor. Tam aksine sürekli ne kadar zeki olduklarını anlatmak için çaba gösteriyor. Kafa ötülü hatta. Böyle birini gördüğün zaman yapmanı tavsiye edeceğim şey şunu söylemen. Tamam. İnandım tamam. Onun için zeki olmak önemli çünkü harika olmanın şartı zeki olmaktır. Işıldayan bir zeka mükemmel olmanın temel gereğidir. Ancak güzelsen, yakışıklıysan, çok gibi paran varsa ve bulunduğun çevrede söz sahibi, güç sahibiysen zeka çok da aranan bir şey olmayabilir. Ama bunlar yoksa ortamda üstün olmanın, değerli olmanın tek yolu kalıyor. O da zeki olmak. Tabii kendi başına zeki olmanın da tadı çıkmayacağından bunu çevrendekilere söyletmek gerek. Ta ki onlara "Sen neymişsin be abi?" dedirtene kadar. Zeka konusunda hassasız demiştik. En sık kullanılan hakaretler mesela hep zeka ile ilgili olanlardır ve çok zorumuza gider. Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama çok sık anlatılan bir anekdot var. 18. yüzyılda Fransa kralı 15. Louis boşalan hazineyi vergi çeşitlerini artırarak doldurmaya çalışıyormuş. Bir dostu majesteleri demiş, akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse aptallığı kabul etmeyeceğine göre herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. Güzel bir fikir. Bence de öderler. Neticede insanlar cennetten arsa konut almaya inanıyorsa bu vergiyi de seve seve ödeyeceklerdir. Kendi çocukluğunu, ilkokul yıllarını hatırla. Ne kadar önemliydi o kurdeleyi takmak, sticker'ı almak. Sen, sınıf arkadaşların, ailen, tabii öğretmenin sayesinde nasıl dertlenmiştiniz? Okumaya başladı mı, saymaya başladı mı, çarpım tablosunu ezberledi mi? Ki çarpım tablosu en yaygın, herkesin uygulayabileceği bir zeka testidir. Ya da bir şeyleri ezberlemek, şıp diye söyleyivermek. Zeka konusunda 100 yıldan fazladır yaygın kanı matematik, mantık ve hafıza becerileriyle tarif edilen bir özellik olması. Elbette bunlar da zekanın işleyişiyle ilgili beceriler, ancak zeka bununla sınırlı bir şey değil. Peki zeka nedir? Sen ne kadar zekisin meselesine gelelim. Aslında bu meseleye 1980'lerde gelen bir eğitim psikoloğu var ve yazıp çizdikleriyle bu dünyada iz bırakacak. Öyle görünüyor. Adeta tüm insanların yüreğine su serpti çünkü. Kahramanımız sevgili Howard Gardner. Garnier değil, Gardner. Garnier o sivilce için olan. Sende kozmetik zekası var. Ömrünü adadığı zeka konusunda yaptığı şu tanımı anlamamız önemli. Allah ömür versin. Gardner diyor ki zeka insanın hayatta karşılaştığı farklı durumlara, sorunların üstesinden gelme, sorun çözme ve yeni ürünler, yeni çözümler yaratabilme kapasitesidir. Tane tane söylüyorum ki iyice yer etsin. Zeka her an değişen dünyada yaşamak ve bu değişime ayak uydurabilmek için her insanda bulunan ve tamamen insanın kendisine özgü olan yetenek ve becerilerin toplamıdır. Yetenek ve becerilerin toplamıdır. Sonuç olarak da zeka, içinde bulunduğumuz topluma faydalı şeyler yapabilme, faydalı ürünler sunabilme kapasitesidir. Yani benim sayısal yeteneğim zayıf olabilir ama hayat sürekli matematikten sormuyor ki. Ya da sözel beceriler sınavlarda didik didik ediliyor ama hayat sürekli sözlüğe kaldırmıyor ki. Düşününce hayat iletişim, sadakat, sabır, mücadele, müdahale, cesaret, sevebilmek gibi kişilik özelliklerine daha çok kazandırıyor, değil mi? Gardner topluma fayda sağlamak diye bitirmiş tanımını. Adam haklı. Halka, insanlığa fayda sağlamayan zeka türünü gösterene biz kendi aramızda ne diyoruz? Çakallık yapıyor diyoruz. Mesela bu ifade pek çoğumuzu rahatsız etmez ama doğa zekası bizlere göre daha güçlü bir arkadaşımız diyecek ki çakal diyorsunuz ama çakalın tabiatta şöyle şöyle rolleri, şöyle şöyle faydası var. O zaman kurnaz deriz o kişiye ve emin ol bunu dedikten sonra da birileri kurnaz sözcüğün kökeni nedir diye merak eder ve internette araştırmaya başlar belki. Bu meraklı kişinin de dil zekası olduğundan bahsedebiliriz. Evet, sevgili Gardner zekanın çeşitlerinden bahsediyor. Başlangıçta 7 türü var derken 9'a kadar çıkarıyor ve bilim bunun daha da çeşitleneceğini söylüyor. Bize 9 da yeter. İlla ki bunların 3-5 tanesi bizde vardır. Aha, bir zeka türü daha buldum ha. YouTube zekası. Ona tamamladım. Nasıl? YouTube zekalı seni. Oluyor mu? Acaba sendeki zeka türleri neler? Bunları buradan söyleyemem ama kısaca bunların neler olduğunu sana söylersem 2 dakikada sen de kendini bir yoklamış olacaksın. Kendini tanıman, anlaman için bunun yararlı olacağını düşünüyorum.
İlki matematiksel zeka. Eğitim öğretim sisteminin çok önemsediği ve pek çoğumuzda azlığıyla kendimizi kötü hissettiren zeka türü. Matematik, fizik, mantık, analitik düşünme denilen bilgileri ayrıştırıp sonra birleştirip sonrayı görebilme yeteneği diyelim özetle. Diğeri sözel zeka. Hani sunum yapma, anlatabilme, hitabet, iletişim kurma, düşündüğünü etkili bir şekilde anlatabilme zekası da sözel zeka diyebiliriz. Konuşmada, yazmada üstün olmak da bunun işareti olabilir. Bir diğeri müziksel zeka. Adı üstünde seslere, müziğe, ritme duyarlı insanlarda dikkat çeken bir özellik. Dördüncü zeka türü ise bedensel, kinestetik zeka. Hani yerinde duramayan hareketli insanlarda olduğunu gözlemlediğimiz sporcuların, oyuncuların baskın yetenek türü. Beşincisi içsel zeka. Duygusu, düşüncesi hakkında farkındalığı yüksek insanlar. Hani filozofları, şairleri, ozanları, teorisyenleri farklı kılan, bizden farklı kılan özellik de bu. Geldik 6. zeka türüne. Sosyal zeka, ilişkilerde başarılı olan, diğer insanların duygularını, düşüncelerini anlayan, pek çok insanı kaygılandıran iletişim konusunda becerikli kimselerdeki zeka türü. Sen sahneye çıkınca sesin içine kaçar ama o eleman kürsüden inmek istemez. Sen paranın üstünü isteyemezsin dolmuşta ama o arkadaş tüm dolmuşçularla ahbaptır, para vermez gideceği yere. İşte onun gibi. 7. zeka türü görsel uzamsal zeka. Hem görmeyle hem de zihinde canlandırma ile ilgili bu zeka. Reklamcılıktan mimarlığa önemli bir yetenek. Görsel tasarımlarla kurgulamayla ilgili bir şey. 8. Doğa zeka. Doğayı anlayıp ona kıymet vermek ayrı bir zeka türü. Dünyanın, tabiatın günümüzdeki yağmalanmış, talan edilmiş haline bakınca en düşük zeka alanı doğa zeka alanı sanırım. Bunun zıttı ise beton zekadır. Yok, bunu ben uydurdum. Veteriner, botanikçi, hayvanlarla iletişim kurmaya çalışan, çiçeklerle konuşan, doğa konusunda duyarlı, yüksek, kendini dağa bayıra vurmayı seven insanların bu zeka yönü güçlüdür. Ve Gardner'ın 9. son zeka türü varoluşsal zeka. Varoluşsal zeka da hepimizin sorduğu ama cevabını aramaya çok az insanın kafa yorduğu, oysa hayatı anlamlı kılacak olan, benim bu dünyada ne işim var, görevim ne, bu hayatı nasıl yaşamalı diye soran, bunun cevabını arayan bilim insanlarının, bilge insanların güçlü yanı diyebiliriz. Burada kısaca bahsettiğim her başlık için kitaplar, tezler yazılıyor. Bu videoyu yayınlama amacım senin kendini tanıman ve bu hayatta kendine yer bulman için yeterli zekaya sahip olduğunu fark etmen. Çünkü öğrencilik yaşantındaki sınavlarda, iş hayatında yaşadığın güçlüklerde kendine yeteri kadar zeki olmadığını söylüyorsan bunu söyleme diye. Ya da çevrendekiler sana hiç de zeki değilsin bakışı attığında sen onlara inanma diye. Lise giriş sınavı olsun, üniversiteye giriş sınavı, diğer sınavlar zekanın mantıksal, matematiksel, sözel yönlerini ölçebilir ancak yeteneğini, becerini değerlendiremezler. Video bitmeden söylemek istediğim bir konu da bu zeka türlerinin yeteneğinin geliştirilebilir olması. Şöyle ki seni heyecanlandıran, ilgini çeken konuda yapacağın çalışmalar o konuda ilgini uzmanlığa dönüştüreceği gayet açık. Ben senin en az benim kadar zeki bir insan olduğunu biliyorum. Buna inanıyorum. Sen de bil, sen de inan.